Selam Ozan, nasılsın? Selam Doğu, iyiyim, sen nasılsın? Ben de iyi. Geçen ofiste şöyle bir şey söyledin. Meta Andromeda'yı biz yapıyoruz, uyguluyoruz ama başka yapan yok. Bizim öğrendiklerimizi öğretmemiz lazım. Ya Meta'da ne oldu? Ne değişti? Yani Doğu şöyle, hatta toplantıda hatırlarsan, yani zaten daha doğrusu uzunca zamandır çarşamba günleri toplantılarda yoğunlukta Andromeda konuşuyoruz. Stratejilerin içerisinde teknikten ziyade kreatif pazarlama fikirleri ve bunların bu güncelleme uyarlanması hakkında konuşuyoruz. Dolayısıyla sen öyle söyleyince zaten otomatik oluştu. Bunu anlatmamız lazım. Bir iki video yetecek gibi de değil. Biraz detayına girmemiz lazım. Sonra okey dedik, yaparız. Böyle nasıl yapalım? İşte ekran kaydından mı anlatsak daha doğru olur? Böyle sohbetvari soru cevap mı gitsek vesaire. Bir sohbetvari soru cevapla seninle gidelim dedik. İlk böyle başlayalım dedik. Gidelim. Bu da ilk video. Başlayalım. Bir bakalım. Tabii ki göstermemiz gereken şeyler elbet olacak. Onları da burada ekran kayıtları üzerinden yine videolarda göstermeye devam ederiz. Yani sohbet ederken yine görsel bir şey varsa anlattığımız şey onu destekleyen şekilde örneklerle devam ederiz ama bu 1-2 videoda olacak gibi değil. Zaten sorup öğrendiklerimizi söylediğin gibi öğretme sorumluluğumuz da var. O yüzden anlatmaya başlayalım. Ne kadar sürer, kaç hafta sürer? Biraz pazarlama konuşalım. Bu yıl 2026'da YouTube'da bir önceki videoda da söylemiştim. Sadece yeni öğrendiğimiz şeyleri burada öğretmeye devam edeceğiz diye. Bu önemli konulardan biri ve genel olarak gördüğüm kadarıyla da gerçekten çok anlaşılabilmiş değil. Yani Andromeda deyince birçok kişide, birçok markada, kütüphanelerine de baktığımda reklam kreatiflerini daha iyi yapmam lazım. Bunun dışında bir teknik anlamda, pazarlama anlamında detayına inebilmiş değiller gördüğüm kadarıyla. O yüzden biraz tekniğini anlatmak gerekiyor bence. Evet. Ya bir video yetmez ama benim gördüğüm şey insanlar Meta'da daha önce ne oluyordu? Bunu da fark etmiyor. Ne oluyordu da Andromeda ne getirdi? Daha onu cevaplandırmadan önce konuşmamız gereken şey bu. Ya öncesini düşünürsek aslında öncesine şunu bakmamız lazım. Yani günün sonunda Meta bir araç. TikTok reklamı da olabilir, Google reklamı da olabilir. Meta algoritmasına sadece aslında daha iyi iş çıkartabilmesi için normalde manuel yaptığı şeyi otomatikleştirebilmesi için bir yatırım yaptı ve bu tarafta fiziksel olarak sunucularına reklam dağıtım süreçlerine bunu entegre etti. Bu da şunu sağlıyor aslında. Öncesinde bizim insanlara reklam gösterirken hedef kitleler üzerinden yaptığımız kreatifleri test ederek en doğrusunu doğru insana doğru zamanda doğru reklamı göstermekle alakalı yaptığımız manuel işleri algoritma artık otomatik olarak siz reklam hesabına o reklamı yüklediğiniz anda yapabiliyor. Bu da tabii doğal olarak yoğurt yeme şeklimizi 180 derece değiştiriyor. Yani biz işleri hala önceki versiyondaki gibi ele alırsak sadece daha fazla para yaparız. Bu şu demek değil. Andromeda geldi ve bütün eski stratejiler çöpe gitti demek değil. Gerek yok. Neden? O manuel testi yaptığında sen sadece başarısız olan testlerine, ki biliyorsun ki reklamlarda 10 tane şey deniyorsan 9 tanesi başarısız olur. Buna gerek yok. Bütçeni daha efektif kullanabilmen adına kampanyaları açma tarzını, reklamları düşünme tarzını, hedef kitleni tanımak, personaları doğru seslenmek, doğru çıkartmak, onların pazardaki yüzdelerini bilmek kısmı çok önemli hale geldi. Yani bu köklü bir değişiklik değil. Zaten olması gerekeni teknolojinin artık el verebiliyor olması. Böyle düşünebiliriz. Ve eskiden de funnel adımlarına göre teklifler verirdik. Reklam kurguları yapardık. Şimdi onun bundan ne farkı var? Ne değişti? Ne değişti dersek dediğim gibi aslında sadece yoğurdu yeme şeklimiz değişti. Aslında nihai sonuç, nihai amaç aynı. Burada algoritmada reklamları açtığımızda manuel tek tek kreatifleri test etmek ve o kreatiflerden konseptler bulmak, onların hangi hedef kitlelerde iyi sonuçlar getirdiğini bulmak. Bunu yaparken manuel yapmak gerekiyordu ya öncesinde. Bu manuellik ortadan kalktı. Bu da ne demek oluyor? Ben ne kadar kreatifimi çeşitlendirebilirsem hedef kitlem içerisindeki en geniş kümemdeki farklı personeller olabilir. En geniş demografik yapıdaki hedef kitlemde farklı dilimlere doğru oranda ve doğru bütçeleri harcayarak bunu algoritmaya bırakarak çok daha efektif bütçemi harcayabilir ve çok daha iyi ROAS'lar, iyi kampanya dönüşleri elde edebilirim demek oluyor aslında. Öncesiyle ilgili değişen ana fark bu. Bunu anlamlandırmak için pazarlamaya hakim olmak gerekiyor. Aslında konumlandırma çalışmaları daha önce YouTube'da anlattık hepsini aslında. Bizim işi yapma şeklimize çok aslında olumlu bir güncelleme oldu. Yani bizim için işler biraz daha kolaylaştı. Kaslarımızın güçlü olduğu bir taraf zaten bu. Ama eskiden teknikle fark yaratmak mümkünken artık teknikle fark yaratmak biraz daha zorlaşıyor oldu bu güncellemeyle birlikte. O zaman şimdi funnel adımlarına gerek kalmadı mı? Eski videolar çöp mü oldu? Yani gerek şöyle kalmadı. Burada şunu söylüyor. Senin hedef kitlen eşittir yeni hedef kitle. Hatta webinarlardan birinde şu cümle vardı sunumlardan. New targeting is your creative. New targeting ya da targeting eşittir creative. Böyle bir şey vardı. Yani senin hedef kitlen ya da hedeflemen eşittir kreatifin diyor. Yani bu burada şunu demek istiyor sana. Sen kime hedeflemek istediğini kreatifinde anlatmalısın. Sen örneğin X bir
ürün grubunda, bir önceki videoda da kıyafet üstünden örnek vermiştim ama örneğin gece dışarıda giymelik kıyafet arayan birine şunu diyemezsin yani. Benim tıkla pantolonlarımı gör. O anda kıyafet elbise arıyor. Pantolon aramıyor. Kıyafet dedim, elbise olarak algıla onu. Pantolon aramıyor, elbise arıyor. Dolayısıyla ona yönelik bir reklamla gitmen lazım. Daha da detayına inip işte her personanın hangi awareness stage'de olduğunu bilmen lazım. Aynı şekilde onlara farklı mesajlar oluşturup bu funnel adımlarına göre bölmen lazım. İşte o müşteri seni tanıyor mu? Daha önce hiç temas ettin mi? Yoksa hiç tanımıyor mu? Bu funnel adımlarını ve hedef kitleni artık kreatifte, öncesinden düşünerek yapman lazım. O zaman önceki çalışma sisteminde algoritma kendi yetersizliğinden bizi mi cezalandırıyordu? Cezalandırıyordu demeyelim de biz reklamları yöneten kişiler olarak bunları çözümlemek zorundaydık. Rakamları doğru analiz edip, hedef kitlelerin davranışlarını doğru analiz edip bir sonraki çalışmaları ona göre yönlendirmek zorundaydık. Ama şu anda reklam dağıtım süreci değiştiği için, çok daha güçlü bir hale geldiği için hangi insanın hangi zamanda hangi reklamı göreceğine direkt milyonlarca reklam arasından algoritma otomatik karar verebildiği için bu açık arttırmalarda biz o çeşitliliği ne kadar arttırabilirsek aslında o kadar fazla kişiye, o kadar fazla personaya ulaşabiliriz ve dolayısıyla da satış potansiyelimizi o kadar fazla arttırabiliriz demek oluyor. Bir önceki senaryoda şöyle düşün. Sen bir reklam yaptın. Dedin ki o sırada hani az önceki örnekten gidelim. Hep elma kıyası olsun diye söylüyorum. Kreatifinde sezonun en trend elbiseleri var örneğin. Ama işte bu kadın giyim ürünleriyle ilgilenen kişilerin hepsinin o anda elbise arama şansı var mı? Yok. Önceden nasıldı? Senin o elbise ürününe tıklayan, reklamına etkileşime geçen kişilere benzeyen davranışları yapan kişilere ulaşmaya çalışıyordu algoritma. Şu an bunu zaten önden biliyor. Dolayısıyla sana şu özgürlüğü veriyor. Sen eğer müşterini iyi tanır, onların evet birileri elbise arıyor ama birileri de bol kot pantolon arıyor. Birileri de işte bilmem kot ceket arıyor. Birileri deri ceket arıyor. Değil mi? Ve bunları aramasındaki belli sebepler var. Sen ne kadar spesifikleşirsen verdiğin mesajda ve bol çeşitlilik sağlayabilirsen görsel havuzunda. Çünkü evet birileri pazarlama mesajı olarak veya ürün grubu olarak veya persona olarak farklı ama aynı zamanda o insanların dönüştüğü içerik çeşitleri de farklı. Kimileri daha çok Reels reklamlarına tıklıyor ama kimileri biraz daha katalog reklamlarına tıklıyor. Bazısı daha çok görsellere tıklıyor. Gibi o tarafta da o çeşitliliği sağlaman lazım. Bunu yaptığında algoritma seni ödüllendiriyor. Olabildiğince kampanya yapısını basit, sade hale getirerek kendi içindeki çakışmayı da azalttığın için kendi markanla, kendi reklamlarının çakışma ihtimalini de çok azalttığın için bütçeni çok daha efektif kullanabiliyorsun. O anda senin sunduğun ana bütçede 100 bin lira bütçen olsun bir markada. Günlük bütçen 100 bin lira olsun. Normalde bunun belki de işte 40-50 bin lirası çöpe gidiyorken şu anda eğer o 40-50 bin liralık dilimlerde bir fırsat yoksa veya o kreatiflerin yeterince iyi sonuç vermeyen kreatifler zaten para harcayamıyor algoritma. O yüzden bu algoritmada, bu güncellemede dağıtım süreçlerinin önden yapıldığını bilmeli ve kreatif hazırlama süreçlerine çok daha fazla kafa yormalı. Biz örneğin işte geçtiğimiz 2 yıllık dönemde, bu yılı çok saymıyorum yani 2023 ve 2024'ü söyleyebilirim. 25'te zaten yoğunlukta bu tarafta testlerle geçti. En doğru yapıya oturtmakla geçti. Dolayısıyla 2023-24'te normalde 10 kreatif çalışıyorsak şu an 100 kreatif, 500 kreatif çalışmamız lazım. Tabii ki her marka buna ayak uyduramıyor. O yüzden ayak uydurabilen markalarda daha bu noktada başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Çünkü baktığın zaman o çekim tarafı her sektörde aynı hızı yakalanamayabiliyor veya ürünün stok tarafı veya işte bir anlamda dezavantajı da o aslında. Hani senin çalıştığın ürün grubunda yeterince istek yoksa algoritmada ve satış tarafında orada yeterince satış alamıyorsa o tarafta biraz orayı yönetmek kısmı zor. Bol çeşitliliği sağlarken daha fazla yatırım gerekiyor. Orada da biraz AI araçlarını ya AI görsel ve video araçlarını daha yoğun kullanmak ana çözüm ki biz de zaten biraz daha öyle ilerletmeye çalışıyoruz birçok markamızda. Evet, yani aslında Andromeda gerçekten ne diye sorduğumuzda hedef kitleye alakalı reklamı gösterme diyebiliriz. Alakalı reklamı gösterme zaten okey ama hani şunu çok iyi anlaması lazım dinleyen kişilerin. Alakalı reklamı alakalı zamanda ve alakalı ürünle göstermek. Dolayısıyla senin kreatifinin direkt o insana dokunuyor olması lazım. Hani direkt tam olarak evet ya demesi lazım o reklamı gördüğünde. Bunun için de bol çeşitlilik sağlarsan o evet yağların sayısını arttırman lazım. Diğer bir önceki senaryodaki gibi değil. Bir önceki senaryoda bunları tek tek para harcatarak yapabiliyorduk zaten. Şu an gerek yok.
Bir önceki eşittir tamamen yanlış demek değil. Bu ikisinin iyi ayırt edilmesi lazım. Hala doğru ama gerek yok. Önden doğru çalıştıysan kreatiflerine ve daha doğrusu pazarlama çalışmalarına, kime neyi ne zaman hangi sıklıkta göstereceğini eminsen ve ona göre ürettiysen, bu çalışmaları ona göre yaptıysan, o zaman tek tek harcayıp bütçeni yakmanın veya daha az efektif kullanmanın bir anlamı olmuyor. Gelişti, teknoloji gelişti. Biz hala eski teknolojiyle iş yapmaya çalışıyoruz. Buna diretmeye çalışıyoruz gibi bir şey çıkıyor aslında. Buna gerek yok. Ya zaman dediğin kısım çok ilginç. Yani bu işin teknik kısmı ne? Andromeda nasıl bunu anlıyor? Ne zaman göstereceğini nasıl buluyor? Yani bu konuya şunu söyleyebilirim. Zaten öncesinde de örneğin bir hedef kitle açtık. İşte Zara'yı takip eden veya X-Trendyol'u takip eden şu yaşta bu cinsiyetteki insanlar. Veya işte şu kitlenin benzer kitlenin benzerleri. %1 benzeri şu özel kitlenin. Burada da aslında yapmaya çalıştığımız şey algoritmaya yaptırtmaya çalışan taraf bizdik. Hem yaptığımız optimizasyonlar ve hem açtığımız kampanya kurgusuyla. Şu anda bunu Andromeda'da reklam dağıtım süreçlerini yapay zeka entegre edebildikleri için sen kreatifini yüklediğin anda kreatifini zaten analiz ediyor ve o reklamın o anda kimin için uygun olduğuna daha göstermeden bilebiliyor algoritma. Bu arada bunlar sadece benim şahsi fikirlerim falan değil. Tabii ki Meta'nın webinarları oldu bu süreçte bolca. Hem oradaki bilgilendirmeler hem bizim zaten yaptığımız yüzlerce binlerce testin sonucunda artık geldiğimiz nokta zorlamanın, diğer eski yöntemleri zorlamanın bir fayda sağlamayacağı yönünde. Diyorsun ki yani artık pazarlamacı gerçekten pazarlama yapacak. O personelleri bulacak. Yani zaten böyleydi. Biz yine böyle çalışıyorduk ama büyük oranda gördüğüm, çünkü ister istemez reklam hesapları görüyorsun. Müşterimiz olmasa da denk gelen hesaplar oluyor. Gördüğüm hesaplar oluyor. Hala eski yoğurt yeme şekliyle birçoğu. Bunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. O yüzden zaten bu seriyi çekip anlatmalıyız dedik. Burada biraz daha vaktimizin çoğunu bu kreatif düşünme sürecine, pazarlama süreçlerine, hedef kitleyi anlama, ürünümüzü anlama, ürünümüze göre personaları anlama, doğru angle'ları çıkartma ve işte funnel'ın adımlarına o kreatif çeşitliliğini sağlayarak sunmak şeklinde ele almamız lazım bu konuyu. Ne demiştin? En son sorunun başında hani zaman demiştin. O zamanı zaten işte bu GPU sayesinde, yani Hopper GPU, Nvidia'nın Hopper GPU'su sayesinde direkt daha gösterilmeden yapabilmiş oluyor. Evet, ekran kartlarının fiyatının neden arttığı belli oldu. Yani yapay zeka ile birlikte zaten Nvidia'nın son 3 yıldaki büyümesini biliyorsun yani. Az önce meta seminerlerinden bahsettin. Orada kreatif eşittir yeni hedef kitle diyorlar. Evet. Ya peki bu tam olarak ne? Yani tam olarak ne? İşte dediğim gibi az önce senin kreatifin hangi personaya, hangi probleme, hangi insana hitap ettiğini net bir şekilde anlatmalı. Dolayısıyla bu kreatif havuzunu çeşitlendirirken kreatiflerde genele odaklanmak yerine çok niş hedef kitlelere kreatiflerimizde, söylemlerimizde odaklanabilmeliyiz, odaklanmalıyız ve ona göre bu kreatiflerimiz çalışmalıyız. Yani direkt hedeflememiz, kreatifimiz şunun üstüne bence olmamalı. 2026'nın en trend yaz elbiseleri gibi çok geniş bir kümeyi hedeflemektense aksine bu çeşitliliği sağlarken elbiseyi de, yani trend elbiseleri arayan kitlenin de içindeki dilimlere odaklanabiliriz. İşte 2025'in en trend fırfırlı elbiseleri, desenli elbiseleri gibi. Ya da işte 2026'nın. Ya da mesela işte düz saten kumaşlı elbiseleri. Her biri aslında farklı bir kitleye hitap ediyor değil mi yani? Bunlara göre belki hatta ürün alım, üretim süreçlerimiz dahil olmak üzere alt dilimlere, daha niş kitlelere kreatifimizde seslenmeliyiz. Önceden ne yapıyorduk? Bunu hedef kitle kısmında bulmaya çalışıyorduk. Yani bu ürünü kim alır sorusu vardı ya. Bu ürünü kim alırın karşılığında bir hedef kitle oluşturuyorduk belki. İşte diyorduk ki ne bileyim, daha önce sistemimizden 180 günde fırfırlı elbise almış kitlenin %1 benzerini ne şu kreatifleri göster. Şu an buna gerek olmadan bütün hepsinin bir arada, elbise kreatiflerin hepsinin bir arada olduğu senaryoda daha böyle geniş broad advantage hedeflemede bunların her birini sunup oradaki hedefleme kısmını algoritmaya bıraktığımız senaryo gibi düşünebiliriz. Bilmiyorum anlatabildim mi? O zaman kreatifleri çoğaltırken nicelikten ziyade niteliğe odaklanıyoruz. Şöyle ikisi birlikte, yani nicelik çok önemli. Çok önemli. Çünkü şöyle düşün. Hani dedik ya, trend elbiseler demek yetmez. İşte şu elbiseler, bu elbiseler. Sadece o da değil. Bu sefer atıyorum kumaş türüne odaklanan başka bir kitle var. Başka bir mesaj var. Buradaki mesajların her birinin farklı funnel adımları var. İşte aware stage'leri var. İşte senin o söylediğin, yaptığın söylemden hiç haberi olmayan kitle var. O söylediğin şeyin direkt problemini kendi
kendi dünyasında yaşayan insanlar var. O problemin farkında olanlar var yani. Veya problemin de farkında ama çözümün de farkında olan başka bir kitle var. Dolayısıyla her birine ayrı söylemler geliştirmek gerekiyor. Bu şu demek değil. Ya tabii ki best practice, mükemmel senaryoda o kadar iyi çalışacaksın. Her birini o kadar çok kreatif çeşitli yapacaksın ki bu en güzel, en mükemmel senaryo. Ki zaten geçen hafta toplantıda da söylemiştim. İşte büyük markaların birçoğunda geçtiğimiz 5-6 aylık süreçte reklam kütüphanelerindeki aktif açılan kapatılan reklam sayıları absürt arttı. Çok absürt arttı ki bizim markalarımızda da benzeri bir oran var. Bu şundan kaynaklanıyor aslında. Ne kadar fazla kitleye hitap edecek kreatif üretme gücüm var. Tabii ki gidip bir Nike'a baktığında, Adidas'a baktığında o kreatifleri üretme güçleri var. Oraya o yatırımı yapabiliyorlar. O çeşitliliği sağlayabiliyor veya arşivlerinde zaten var birçoğu. Dolayısıyla ne yaptığını bilerek ilerlersen şu anki algoritmada en efektif sonucu alırsın. Eğer bu taraflarda henüz bilgi seviyen yeterli değilse veya işte bu persona, aware stage'ler, pazarlama mesajları oluşturmak, funnel adımları, buna göre kreatif nasıl üretilir, bu tarafta henüz bilgin yoksa bence hala eski yöntemle devam ediyor olmak yine bile daha mantıklı. Abi bilmek gerekiyor ama ya işletme. Her zaman bilmen gerekiyordu ama buraya adapte olunamadı benim gördüğüm. Şu an hani belki daha kısa bir zaman, bir sene yakın, hadi 6 ay efektif şekilde diyelim. Hani bunları öğrenmemiz lazım. Zaten anlatacağız. Bunların her birini, alt konu başlıklarını tek tek anlatacağız. Sadece şunu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Hani belki işte atıyorum böyle soru cevap gitmeyelim de daha X konuyu anlatalım. Belki öyle gidelim. Öyle daha akılcı olur. Böyle biraz sohbet tadında videolara sohbet devam edelim ama daha yoğun bir şey göstermek gerekiyorsa ona ekrandan gösterelim gibi karmaşık da olabilir. Biraz daha şeyi düşündük. Yani böyle bir başlayalım. Çünkü bunu tüketmesi daha kolay. Ne bileyim, işe giderken de tüketebilirsin bu videoyu. Çünkü sesle bir şey anlatıyoruz. Diğeri biraz daha eğitim videosu gibi olacağı için onu tüketmesi daha zor. Ayrı bir odak istiyor vesaire. Sorularınızı da mutlaka videonun altında sorun. Tüketim zorluğu demişken ya böyle detaylıca bahsediyorsun ama bu bahsettiğin kadar kampanya kurguları da zor mu olacak artık? Yani aksine kampanya kurguları basitleşmesi gerekiyor. Çünkü dedim ya, kendimizle rekabet etmemize gerek yok ki artık bu testleri yaparken. Attık, bir kreatif yaptık, üstüne çalıştık ve hiç para harcamıyor. Sil gitsin. Önemli değil. Harcasa da o bir şey getirmeyecekti zaten. Büyük oranda. Bunu da onlarca kez test ettik. %100 oranda evet, hiç para harcamayan bir kreatif gerçekten hiç satış getirmiyor değil. Ama %95-%96 oranında bu böyle diyebilirim. Dolayısıyla bu noktada aslında reklam yönetiminde geçirmeniz gereken vaktin çok aşağı inmesi lazım. Pazarlama çalışmalarına, hedef kitlenize yapacağınız pazarlama çalışmalarına veya üreteceğiniz kreatiflere veya getireceğiniz yeni ürünlere buraya ayırmanız gereken vaktin çok artması lazım. Aslında öncesinde de böyleydi yani. Çok da bir farkı yok. Evet, basitliği sevenler için harika bir haber. Peki ya aynı basitlikte kısaca tek bir cümleyle bana reklamların yeni ele alınış şeklini açıklar mısın? Tek cümle mi? Tek cümle. Evet. O zaman şöyle diyebilirim. Artık müşterisini en iyi tanıyan ve duygusal ihtiyaç doğurabilen, komünite oluşturabilen markaların pazarlama çalışmalarının daha önde olacağı ve başarılı olacağı bir dönemin içindeyiz diyebilirim herhalde. Uzun bir cümle oldu ama tek cümle oldu. Yani kısaca böyle Doğu. İlk video için genel ana hatlarıyla konulardan, hani öncesini konuştuk, sonrasını konuştuk vesaire ki biraz pazarlama konuşmamız gerekecek ki bizim en çok sevdiğimiz şey, biliyorsun. Ya biz de ekip içi toplantılarda reklamın tekniğinden daha çok aslında yıllardır bu tarafta daha fazla testler, bunun üzerine daha fazla konuşuyoruz. Burayı anlamlandırmaya çalışıyoruz. Çünkü teknik değişir. Her zaman böyleydi. Hatta birkaç sene önce çektiğim bir video vardı. Hani birkaç sene sonra büyük ihtimal meta reklamları, özellikle iOS 14'ün gelişiyle birlikte çok daha başka bir yere gidecek diye oraya geldi. Yapay zekanın bu kadar hızlanması bu süreçleri daha da hızlandırdı. Bizim için güzel bir haber. Hani bu sadece doğru anlamlandırmalı ve oyunu kuralına göre oynamamız lazım. Hani dümdüz eski dönemdeki gibi işte bir kreatif tuttu. Aynı kreatifi B ürünüyle de yap, C ile de yap, D ile de yap. Bütün matematik bunun üstüne gitsin gibi bir şey olmaması lazım. Bunun tam tersine her bir kreatifin bolca çeşitlenmesi lazım. Çeşitlilik buradaki en önemli konu. En önemli kelime çeşitlilik ve personalarını iyi bilmek. Markanın personalarını veya ürünün personaları iyi bilmek ve bunları da funnel adımlarına doğru şekilde dağıtmak. Reels videoları, görseller, işte katalog tarafındaki reklamlar veya influencer çalışmaları, UGC videoları, yani ürün deneme videoları vesaire, bu çeşitliliği bolca sağlayıp çok daha başarılı şekilde markanızın reklam sonuçlarını iyileştirme şansına sahipsiniz. Bu daha önce hiçbir zaman mümkün değildi. Teşekkür ederim. Pazarlama diyorlar ama pazarlıyorlar. Teşekkür ederim. Görüşürüz sonraki videoda. Görüşürüz.